Evet arkadaşlar, bugün size bu pembe renkli prenses model kız bebekler için ördüğüm örgü modelinin yapılışını anlatacağım. İlk olarak ölçülerimi biraz vermek istiyorum. Koltuk altından baktığımda 24 santim. En uzun yerden etek kısmına bakarsak da 38 santime denk geliyor. Arkasında da şu şekilde bir düğme yerimiz var. Ondan öncesinde bir şurada yakadan daha rahat geçebilmesi için bir ayrım koyup daha sonrasında birleştirme kısımlarını ilerlettim. Düğme deliğini koyduktan sonra da bu şekilde bir prenses model örgü modelimiz ortaya çıktı. Tığ işi kullanarak ilerlettim. Tığımın da ölçüsü 3,5 milimetre. Kullandığım ipten geriye aslında bu kadar kaldı. Bu benim kullandığım ikinci ipin kalan miktarı. 100 gram 250 metre uzunluğunda 2 yumak kullandım. Ama bu modelimde kullandığım ip bir tık daha kalın olduğu için daha tok, daha sert bir yapısı oluştu. Bu nedenle 100 gram 330 metre uzunluğunda daha ince bir ip kullanmak istedim. Bu defa modelimizi örerken bu ip üzerinden ilerleteceğim. Yapımına geçebiliriz. Örgümüz yakadan başlayıp etek kısmına doğru ilerliyor. İlk sıralarda 63 zincir çektikten sonra 64 tane trabzanımızı yapıyoruz. 63 zincirden sonra çekeceğimiz 3 tane ekstra zincir bize ekstra bir tane trabzan elde ettirecek. Daha sonrasında 64 trabzanla sıramızı ilerleteceğiz. Şurada gördüğünüz kabartma trabzanların arasındaki yapılar aslında bizim için bir tane modele denk geliyor. Model sayısı olarak da verecek olursak toplamda 32 modele denk gelmesi gerekiyor. Eğer siz daha büyük bedenler için bu örgü yapacaksanız yapmak istediğiniz model sayısının çarpı 2 katı kadar zincirle başlamanız gerekir. Trabzanla başlamanız gerekir. Ama şöyle de bir fark var. Ön kısım için 8 model, kol için 8 model, arkası için yine 8 ve diğer kol için 8. Yani toplamda 4'ün katı olan bir sayıyı tamamlamak gerekiyor. Ben modelde 8 tane model ayırdığım için toplamda 32 model üzerinden ilerlettim. Zincirlerimizi çekerek trabzanla başlayalım. Şu şekilde bir düğüm atarak ilk zincirimize başlıyoruz. Şimdi toplamda 63 tane zincir çekip gelelim. 63 tane zincirimi çektim. 63. zincirimi şu şekilde tutuyorum. Üstüne ekstradan 3 tane daha zincir çekerek ilk trabzanımızı bu tuttuğumuz yerdeki 63. ilmeğimize yapıyoruz. Trabzanlarımı üçlü olarak ilerletiyorum. Bir tane çektim. İkinciyi beraber çektim ve üçüncü. Burada ilk yaptığımız 3 tane zincir bizim birinci trabzanımız ve şimdi ikinci trabzanı yaptık. Bu şekilde sıra sonuna kadar trabzanlarımızı yapalım. Toplamda 64 trabzan elde etmemiz gerekiyor. Sıra sonuna kadar tamamlayalım. Bu şekilde toplamda 64 tane trabzanımı yaptım. 3 zincir çekerek bir üst sırama geçiyorum. Bundan sonrası için her bir trabzanımıza bir tek bir çift bir tek bir çift batarak ilerleteceğiz. Bu ilk sıradakini zincirle beraber aslında tek yaptık diye düşünebiliriz. Şimdi başını dolayarak şuradaki ilk yere değil ikinciye trabzanımıza 2 tane trabzan yapacağız aynı yere. Tekrar göstereyim. Burada tek trabzanı yaptıktan sonra bir sonrakine yine trabzanımızı yaptık. Arada 2 zincir çekip aynı yere bir trabzan daha yapıyoruz. Bu sayede baştaki tek bir sonraki trabzanımıza çift battık. Batarken de 2 tane zincir araya çekiyoruz. Yine başını dolup bir sonrakine tek trabzan. Burada herhangi bir zincir çekimi yok. Başını dolayıp bir sonrakine trabzan yapıp araya 2 zincir çekip tekrar aynı yere batarak bir zincir bir trabzan daha yapıyoruz.
Sıradakine tek trabzan. Başını dolayıp tekten sonra yine çift trabzanımızı yapıyoruz. Araya 2 zincir çektim. Aynı yere tekrardan trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde bir tek bir çift yaparak deliklerimizi oluşturalım. Sıra sonuna kadar. Sıra sonuna kadar bir çift bir tek trabzanlarımı geldim. Şurada son tek trabzanımı şuradaki trabzanın üstüne yaptım ama bir de zincirimiz kaldı. Bu zincirde biz trabzan olarak düşünecektik. O yüzden son kalan çift trabzanımı da şu şekilde zincirimden geçirip bir trabzan yapıyorum. 2 zincir çekip aynı deliğe bir kere daha trabzanımı yapıyorum. İleride bu yaka birleşeceği için şey gibi de düşünebiliriz. Buradaki son kalan tekliyle buradaki, daha doğrusu şuradaki 2 trabzanla buradaki bir tane trabzan birleştiğinde şuralardaki gibi üçlü trabzan elde etmiş olacağız. Bir yandan da kontrollerimizi yapalım. Buradaki her bir şu zincirimiz, 2 zincirin olduğu yerler bizim aslında modelimiz olarak geçiyor. Bu delikli yerlerden, 2 zincirli yerlerden baştan sona kadar toplam 32 adet olması gerekiyor. Burada kontrollerimizi yapalım. Eğer sayılarda eksik veya fazlalık varsa model kurulumu ileriki aşamalarda zorluk, yanlışlık çıkartabilir. O yüzden baştan sayarak gitmekte fayda var. Tekrardan ön yüzüme geliyorum. 3 zincir çekiyorum. Burada 3 yerine 5 zincir çekelim. Bu şekilde kavis yapısını vermemiz gerekiyor. 5 zincir çektikten sonra aynı deliğe üçlü trabzanımız yapıyorum. Hep bu şekilde deliklerimiz aynı yerlerde hep ilerleyecek. Başa doladım. Burada şu an ben modelimin arka yüzündeyim. Kurulumumuzu yaparken şu trabzanımızı şu şekilde hem içinden geçiriyorum. Şuradan soktum, buradan çıkardım. Buraya üçlü trabzanımızı yapalım. Bu bir kabartma görünümü veriyor. Bu kabartma görünümü de aynı zamanda hani yaprak gibi bir ayrımı görüntü olarak sağladığı için hep bu şekilde kabartmalarımızı yapıyoruz. Kabartmalar hep aynı yerde aynı trabzanın üstüne ilerleteceğiz. Yine bir tane zincirimi çektim. Buradaki deliğe üçlü trabzanımı yapıyorum. Arada 2 zincir. Aynı deliğe tekrardan bir trabzan daha. Şöyle göstereyim. Deliğimizin üstüne yine 5 zincirle şöyle bir delik yapısı oluşturduk. Bir trabzan daha yaptık. Bu üçlü trabzanın ortasına kabartmalı bir trabzanımızı yaptık. Sonrasında deliğin olduğu yere tekrardan bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan. Bir kere daha göstereyim. Başını doladım. Şu şekilde içinden geçip buradan çıkıyorum. Ve bir trabzan daha yapıyorum. Sonra tekrardan şu üçlü yapının olduğu yere bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan daha. Üçlerin olduğu yere kabartmalı bir trabzan yaptık. 2 zincirlerin olduğu yere hep 2 trabzan, arada 2 zincir. Yine kabartmalı bir trabzanımız. Sonrasında trabzan, 2 zincir, tekrar trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar model kurulumumuzu yapıyoruz. Kabartmalı bir trabzan, deliğe tekrardan trabzan artı 2 zincir, tekrardan trabzanımızı yaptık. Sıra sonuna kadar bu şekilde kurulumlarımızı ilerletelim. Sıra sonuna kadar geldim. Bu bitişi de beraber yapalım. En son 2 zincirimin üstüne yine bir trabzan, 2 zincir, aynı deliğe bir trabzan daha yapıyorum.
Normalde bir sonraki de artık kabartmalı trabzan yapmamız gerekiyordu. Burada tek trabzan kaldı. Onu da kabartmalı gibi düşünebiliriz. Bu şekilde onun da içinden geçerek yapıyorum. Sıra sonuna kadar gelmiş oldum. Ters çevirerek bir üst sıraya geçelim. 3 zincir çekiyorum. Bu trabzanlar devam ettiği için direkt ortadaki bu iki zincirin olduğu yere geçmem gerekiyor. Bunu da şu şekilde trabzan, 2 zincir ve bir trabzan daha yapıyorum. Sonrasında kabartmalı yerimiz artık ön yüzümüzde kalmıştı. Bu ön yüzü devam ettirebilmek için başına doladıktan sonra arkadan tam olarak şuradan deliğime sokup trabzan boyunca çıkıp bu şekilde bir trabzan kurulumu yapıyorum. Yani kabartmam ön tarafta kalmış oldu. Trabzan içinden geçtim. Bir kere daha göstereyim. Onun için şu iki zincirin olduğu yerde trabzan, iki zincir, bir trabzan daha. Başını doladım. İçeriden şu şekilde girdim. Bu şekilde diğer taraftan çıktım. İpimi çektim. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar örgümüzü aynı şekilde ilerletelim. Ve sıra sonunda tekrar bir araya gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. Şu kısmı da beraber yapalım. Yine aynı şekilde içeriden geçirip trabzanımı yapıyorum. Artık son delikteyiz. Bu 5 zincir çektiğimiz yer. Buraya da yine bir trabzan, 2 zincir ve bir trabzan yapmamız gerekiyor. Şu şekilde başını doladım. Bir tane trabzanımı yaptım. 2 tane zincirimi çektim ve tekrardan trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde şuradaki delikler hep ilerleyerek devam ediyor. Örgümü çevirdim. Yine böyle bir delikli yapı oluşturmamız gerektiği için 5 zincir çekerek başlıyorum. 3, 4, 5 ve aynı deliğin içerisine bir trabzanımı daha yapıyorum. Aslında şurada yaptığımız, yani ilk sıra değil de ikinci sırada yaptığımızı tekrar ediyoruz diyebilirim. Trabzanımızı yaptıktan sonra yine şu kabartmalı trabzana geldik. Kabartmalı yerimizi şu şekilde içeriden geçirip üstüne yapıyorum. Burası örgümüzün ön yüzünde her yerde kabartma şeklinde olacak. Kabartmamız devam ediyor. Delikli yere geldik. İçeri bir trabzan, 2 zincir, tekrardan aynı deliğe bir trabzan daha yapıyorum. Başını doladım. Kabartma yerimize geldik. Şurası kabartma yerimiz. Yine içeriden geçirip bir trabzanımı yapıyorum. Delikli yere de bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan. Modelimiz aslında bu şekilde kurulumunu da yapmış olduk. Aynı örüntü birbirini devam ediyor, birbirini takip ediyor. Sıra sonuna kadar ilerletelim. Bu şekilde örgümüz toplamda 1, 2, 3, 4, bir de bu sırayla beraber 5 kere 5 sıra boyunca ördük. Artık yakasını birleştirebiliriz. Var olan modelde de şöyle göstereyim. Burada biz yakadan daha rahat geçebilmesi için şu şekilde bir ayrım bıraktık. Bundan sonrası için örgümüz tek parça olarak ilerleyecek. Bu yaka ayrımını bırakmamızdaki amaç, dediğim gibi, yakadan daha rahat geçmesini sağlamak. O yüzden artık bundan sonrası için birleştirmelerimizi yapabiliriz. Şöyle birleştirmeyi de göstereyim. En son bir trabzan, 2 zincir, bir trabzanı yaptık.
Buradakileri de kabartma trabzan gibi düşünebiliriz. O nedenle kalan yere de trabzanımı yapıyorum. Artık diğer taraftaki birleştirme yerine geçiyorum. Aslında örüntü devam ettirdik. Kabartmalı trabzanlar ve deliğin olduğu yer. Kabartmalı trabzan, deliğin olduğu yer. Aslında örüntü devam ediyor. Bunu şu şekilde içinden geçirip direkt kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Artık birleşimimizi yaptık. Bundan sonra örgümüz ön yüzde ve tek parça olarak ilerleyecek. Ama bir yandan da arttırmaları yapmamız gerekiyor. Arttırmaları da yine örnek üzerinden tarif edeyim. İlk 4 sıra boyunca içeride bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan var. Arttırma dediğimizde bir trabzan yerine 2 trabzan yapıp 2 zincir çekip tekrar 2 trabzan yapıyoruz. Bunu yaklaşık 3 sıra boyunca yaptıktan sonra artık üçlülere geçiyoruz. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. Daha sonrasında 4 trabzan, 2 zincir, 4 trabzan. İleride 1, 2, 3, 4, 5 trabzan, 2 zincir, 5 trabzan. Artık sonlara doğru 6 trabzan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 trabzan, 2 zincir, 6 trabzan. En sonunda 7 trabzanla bitireceğiz. Buradaki artışları yapmamızdaki amaç aslında eteğin de düz bir şekilde gelmesini engellemek. Artışlar aslında eteğin biraz daha V şeklinde açılmasını sağlıyor. Artışları belli bir sayı aralıklarıyla beraber ilerleteceğiz. Aslında 4 sırada bir arttıracağız gibi düşünebiliriz. Şimdi üst sıraya geçmek için 3 zincir çekiyorum. Artış yapacağım için bu deliğin içerisinde 2 trabzan olması gerekiyor. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. 2 trabzanımı yaptım. 2 zincirimi çekiyorum. Aynı deliğin içerisine yine 2 tane trabzan daha yapacağım. Bir trabzan, bir trabzan daha. Artıştan kastımız öncekinde bir trabzan, 2 zincir, bir trabzandı. Şu an 2 zincir, 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Kabartma yerime geldim. Yine içeriden şu şekilde alarak aynı şekilde kabartmamı yapıyorum. Tekrardan deliğe geldim. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Birinci trabzanım, ikinci trabzanım, 2 zincir, aynı deliğe 2 trabzan daha yapıyorum. Tekrardan kabartma yerine geldik. Kabartma yerinde içinden geçirerek kabartma trabzanımı yapıyorum. Yandaki için yine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Sıra sonuna kadar bu şekilde gelelim. Tekrardan birleşme noktamıza geldiğimizde de üste çıkmayı konuşuyor oluruz. 2 trabzan, kabartma zinciri, kabartma trabzanı pardon. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Tekrardan kabartma yerine geldik. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerletelim. Sıra sonuna kadar bu şekilde geldim. Şimdi birleşip bir üst sıraya geçmeyeni göstermek istiyorum. En son 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yaparak buradaki deliğimize geldik. Şimdi artık kabartma trabzanımızı yapmamız gerekiyor. Ve şu an birleşme noktasındayım. Kabartma trabzanı bu birleştirdiğimiz üçlünün ortasına yapıyoruz. İçinden geçirip şu şekilde trabzanımızı yaptık. Artık burayla birleştirebiliriz. Bu zincirin olduğu yere batıp tam zincire batalım. Batırıp kaydırma yöntemiyle de ikisini birleştirdim. Şimdi bir kaydırma daha yapıp tam şu orta deliğe gelmemiz gerekiyor. Orta deliğe geldim. Şimdi 3 zincir,
ikili trabzan, iki tane trabzanı yan yana yaptık. Tam yine deliğin ortasındayım. 2 zincir ve aynı deliğe 2 tane daha trabzan yapıyorum. Yine kabartma yerime geldim. Kabartma yerime de bir trabzan daha yapıyorum. Tekrardan 2 zincirimin ortasına 2 trabzan artı 2 zincir artı tekrar 2 trabzan. Birinci trabzanım. 2 trabzan yaptım. 2 tane zincir çektim. Aynı yere tekrardan 2 trabzan daha yapıyorum. Ve yine kabartma noktasındayım. Başını doladım. Aradan geçirerek kabartma trabzanımı da şu şekilde yapıyorum. Artık sıra sonuna kadar yine dediğim formatta gelebiliriz. Daha sonra bir sıra daha arttıralım. Toplamda şu ikili trabzanlardan 3 sıra boyunca yapalım. 3 sıra boyunca yaptıktan sonra kol birleştirmeleri için tekrardan bir araya gelebiliriz. Bunlardan 3 sıra boyunca yapacağız. Zaten şu an birinci sıraya yaptık. Şu an ikinci sıraya geçtik. Bitirip birleştireceğiz. Bir üst sıraya kadar tekrar çıkıp yine bitirip birleştirip bir araya gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. Burayı da şu şekilde birleştirelim. Yine kabartma trabzanımı yapıyorum. Ve yandaki ikili trabzanımın şu şekilde tepesine batıp kaydırma yöntemine geçiyorum. Bir daha kaydırıp geçiyorum. Şu an ben ikililerden, ikili trabzanlı sıradan toplamda 1 2 3 kere ördüm. Şimdi artık tekrardan artış yapıp bu defa 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzanlı bunu 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan olarak ilerletelim bir sıra boyunca. 3 zincirimi çektim. Bir trabzanımı yaptım. Aynı yere bir trabzan daha yaptım. Araya 2 zincir çekiyorum. Tekrardan aynı yere 3 trabzan daha yapıyorum. 2 3. trabzanımı da yaptım. Tekrardan kabartma trabzanına geldim. Burayı da yine aynı şekilde yapıyorum. Yine 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yaparak sıra sonuna kadar bu sıradaki artışımızı yapıp gelebiliriz. 3 trabzan, araya 2 zincirimi çektim. Yine 3 trabzan daha yapıyorum. 2 ve 3. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapıp gelelim. Üçlü arttırmayı da yaptım. Sıra sonuna kadar da geldim. Bundan sonrası için artık kollarımızın ayrımını yapabiliriz. Ben işaretleyicilerimi de koydum. Bundan sonrası için kolları işaretleyicilerden birleştirip kol yuvamızı yapacağız. İşaretleyiciyi nasıl koyduğumu da anlatayım. Buradaki delik kısmımız yakadan daha rahat geçebilmesi için sırt kısmını ayırdığımız bir yerde. Burayı kendimize çevirdikten sonra her iki tarafa eşit bir şekilde 4'er tane model ayırdım. 1 2 3 4 1 2 3 4. Toplamda 32 modelimiz vardı. 8'er bölümlere ayırıp toplamda 4 ayrı kısım elde ettik. Ön arka 2 tane kol. O yüzden 4 bu tarafta 4 de bu tarafta ayırdım. Kol için 8'er tane ayırdık. Şöyle sayalım. 2 4 6 8 işaretleyicimi koydum. Ön için yine aynı şekilde 8 2 4 6 8 işaretleyicimi koydum. Diğer kol için de 2 4 6 8 işaretleyicimi koydum. Bu işaretleyicileri koyduğumuz yerden artık birleştirmelerimizi yapabiliriz. Bir yandan da şu an üçlü trabzanların olduğu yerdeydim. Buna devam edeceğiz. Üçlü trabzan, 2 zincir, üçlü trabzan.
Şöyle birleşme yerini de göstereyim. Kabartma trabzanımızı yaptık. Artık bir sonraki sırayla birleştirmemiz gerekiyor. Şu trabzanın olduğu yerden çekip kaydırma yöntemi yaptım. Bir tane daha trabzan olduğu için bunu da aradan geçirip kaydırma yöntemiyle geçirdim. Yine şu deliğe gelmek için kaydırma yöntemiyle geçirdim. Üçlü trabzanlarımıza devam edelim. 3 zincir çektim. Bir trabzan, bir trabzan daha. 3 tane elde etmiş olduk. Araya 2 zincir çekiyorum. Yine 3 tane trabzanımızı yapıyoruz. Bu sırada yine üçlü trabzanlara devam edeceğiz. Kabartma trabzanımız. Onu da yapalım. İşaretleyiciye kadar örüp gelelim. İşaretleyicime kadar geldim. Bu işaretleyicimin olduğu trabzanı da yapıyorum. Toplamda 4 model yapmış oldum. 1, 2, 3, 4 trabzanımı da yaptım. Bu modeli buradan devam ettirmiyorum. Diğer işaretleyicime kadar geliyorum. Buradaki trabzandan iki trabzanı birleştirmek doğru olmaz. Modeline devam etmesi gerekiyor. Bu işaretleyicinin olduğu trabzandan değil de şu aradaki iki zincire batarak modelin devamlılığını sağlıyorum. Şöyle göstereyim. Trabzanımı yapmıştım. Başını dolayıp zincirin olduğu yere 3 tane trabzan yapıyorum. Hem modelimiz devam etmiş oldu. Yani bir yerde trabzanla bitirdiysek diğer taraftan kabartma trabzanla bitirdiysek diğer taraftan zincirin ortasına yapmamız gerekiyor ki modelde devamlılığı olsun. 3 trabzanımı yaptım. Araya 2 zincir çekip tekrardan 3 trabzanımı daha yapıyorum. Bu şekilde birleştirmemi de yapmış oldum. Burada kabartmalı trabzan, burada da zincirin ortasına üçlü trabzan. Şu an arka yüze geldim. Daha doğrusu ön yüze geldim. Burayı da 8 tane model boyunca bir sonraki işaretleyicimize kadar örüp gelelim. Bir sonraki işaretleyicime kadar geldim. Burada yine kabartma trabzanımı işaretleyicimin üzerine yapıyorum. Artık diğer kol için birleştirmemi yapmam lazım. Burada en son kabartma trabzanımı yapmıştım. 8 model sonra işaretleyicimin olduğu yere geldim. Ama birleştirmeyi bu ikili zincirin üzerinden yapmam gerekiyor. Şu şekilde de tutayım hatta. Başını doladım. Bu deliğe 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 yine araya 2 zincir ve 3 tane daha trabzanımı aynı şekilde yapıyorum. Şu an kol için birleştirmelerimi yaptım. Yine sıra sonuna kadar devam edebiliriz. Modelimi de şu şekilde göstereyim. Kollarımızı bu şekilde kestik. Birleştirmelerimizi yaptık. Artık bundan sonrası için tek parça, tek sıra halinde baştan sona yuvarlak çizerekten örgümü ilerletmeye devam edebilirim. Ördüğüm diğer model üzerinden göstereyim. Şöyle birazcık daha uzatalım. Bundan sonrası için artık örgümün gövde bölümündeyim. Ama örgünün düz bir şekilde ilerlememesini istediğim için, biraz daha etek gibi açılmasını istediğim için aralarda arttırma yapmamız gerekiyor. Onu da şu şekilde sayabiliriz. Şu an ben üçlü trabzanlardayım. Üçlü trabzanı bir kere örmüştüm. İkinci ördüğüm yerden de kol kesimini, daha doğrusu kol birleştirmelerini yapmıştım. Yine üçlü trabzandan 1 2 sıra daha öreceğiz. Yani üçlü trabzanlarımızın sayısı toplam 4 olacak. Sonrasında yine arttırmamızı yapacağız. Dörtlü trabzan 1 2 3 4. Bu dörtlü trabzanında 1 2 3 4
4 sıra boyunca öreceğiz. Sonra yine arttırma yapacağız. 1 2 3 4 5 trabzan, arada 2 zincir, 5 trabzan. Bunu da 1 2 3 4 sıra boyunca öreceğiz. En son artık arttırmamızı 6 trabzanla yapacağız. 1 2 3 4 5 6 trabzan, arada yine 2 zincirimiz var. Tekrar 6 trabzan. Bunu da 1 2 3 4 sıra boyunca ilerleteceğiz. 4 sıra boyunca bunları arttırmalarımızı bu şekilde yapalım. En son sırada artık modeli bitirirken de 7'li trabzanlara geçmiş olacağız. Ben arttırmalarımı arka fonda yapıp bu örgümü de gövde genişliği kadar örüp daha sonrasında gelelim. Sıra sonuna kadar örgümü ördüm. Toplamda 3'lü trabzanlardan 1 2 3 4 sıra, 4'lü trabzanlardan 1 2 3 4 sıra, 5'li trabzanlardan 1 2 3 4 sıra ve son olarak 6 trabzanlardan da 1 2 3 4 sıra ördük. Artık son sırayla örgümüzü bitirebiliriz. Son sıranın yapılışına da beraber bakalım. Bu arada ipim de daha yeni bitti. Şuradan da yeni bağlamasını yaptım. Üstüne sadece 3 tane daha trabzan gittim. Yani 330 metrelik ipim 6 sıraya kadar beni getirdi. Şu an son kabartma trabzanımı yapıyorum. Ve sıranın başındaki trabzanlarımı da şu şekilde bağlamamı yapıyorum. Bundan sonrası için ortaya yapmak yerine her bir trabzan üstüne tek tek yaparak ilerleyeceğiz. İlk olarak 3 tane zincir çekiyorum. Bunu birinci trabzan olarak düşünebiliriz. Başını dolayıp battığım yerin hemen yan tarafına bir trabzan, hemen yanına bir trabzan, hemen yanına bir trabzan daha yapıyorum ve sonuncu trabzan üstüne de yine trabzanımı yapıyorum. Zaten 6 tane trabzan altta vardı. Ben şu an 1 2 3 4 5 tane trabzan yaptım her birinin üstüne. Aradaki bu iki zincire de önce 2 trabzan yapıyorum. Yani artık 7'li trabzan gibi düşünebiliriz. Şu zincire yaptığım 2 trabzanla beraber toplamda 7 trabzanım oldu. Araya 2 zincir çekip 2 trabzan daha yapıyorum. İki trabzanımı yaptım. Tekrardan var olan trabzanlarımızın üstüne yaparak devam edebiliriz. Şu birinci trabzanım. Şurası ikinci. Üçüncü trabzanım. Dördüncü ve beşinci trabzanımı da yapıyorum. Toplamda 7 bu tarafta, 2 zincir, 7 de bu tarafta, 14 tane trabzan olması gerekiyor. Her birinin üstüne de ekleyerek ilerlettim. Aradaki kabartma yerimizi yine yapalım. Kabartma trabzanımızı ve yandaki yere de yine geçişimi yapıyorum. İlk trabzanın tepesine batarak bir trabzan, yandakine bir trabzan daha, bir trabzan daha, toplamda trabzanların üstüne 5 kere de battım. Ortadaki iki zincirin olduğu yere 2 trabzan yapıyorum. Doğrudan aradan geçirerek araya 2 zincir çekiyorum ve aynı yere 2 trabzan daha yapıyorum. Ve yine aynı şekilde ilerleterek bu kalan trabzanların üstüne toplam 5 kere trabzanımı yapıyorum. Yani öncesinde 6 6 12 trabzanla bitirmiştik. Şu an 7 7 14 trabzanla da sıra sonuna kadar sıramızı ilerletebiliriz.
Şöyle bir görüntümüz oldu. Sıra sonuna kadar yapıp gelelim. Yeleğimi ördüm. Sıra sonuna kadar da geldim. Bir öncekiyle de karşılaştırma da yapabiliriz. Bir öncekinin sadece iplerinin biraz daha kalınlıkları farklıydı ama boyut olarak aynı ölçülerde ördüğümüzde aynı boyutu elde etmiş olduk. Bundan sonrası için şu arka kısmına bir düğme deliği örüp bir de yanına düğme dikelim istiyorum. Şu şekilde bir düğme aldım. Bebek yelekleri için kullanılan bir düğme modeli. Burada sıramızda şu kısmı bir de düğme deliği yapabiliriz. Bunun için kısa bir ipimi de kopardım. Şuradaki deliğime girip düğmemi atıyorum. Şöyle 5 zincir kadar çeksek yeterli olacaktır. 5 zincir kadar çektikten sonra sıranın başına gelip kaydırma yöntemiyle düğmemizi yapabiliriz. Şu şekilde bir geçiş ekledim. Buradan da düğmemiz rahat bir şekilde geçebilecek. Düğmeyi de kamera arkasında şuraya ekliyor olurum. Bu şekilde modelimizin sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler.